8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri gördüğümde her defasında daha iyi oluyorum. Bizler de öyle gerçekten. Çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Herkes yemek istiyor ama kilo almak istemiyor. Yaş almak istiyor ama yaşlanmak istemiyor. Evet. Ama her ikisinin de çözümü sizde var. Şükürler olsun ki artık bu işler biraz daha kolay. Ama yemek konusunda çok emin değilim. Yaşlanmak, yaş almak ve yaşlanmamak evet. Ama hem yiyip hem de zayıf olmak o kadar kolay değil. Evet. Orada bir ipin ucunu tutmak gerekiyor kesinlikle. Hocam peki özellikle bölgesel bazı bölgelerde fazla biriken yağlar var. Buna yönelik olarak da yaptığınız bir takım uygulamalar var. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz bölgesel zayıflama ile ilgili olarak? Aslında bölgesel zayıflamada pek çok yöntem artık var ve kişinin kilo vermekle eritemediği bölgelere müdahale etmek de gerekiyor. Çünkü gerçekten bazen hastalarımız çok güzel beslenme düzenlerini oturtuyorlar. Diyet demiyorum, ben diyete inanmam. Ben beslenme programına inanırım. Çünkü diyet deyince hastaya o bir mola gibi geliyor. Belli bir dönem yapıyor ve sonra bırakıyor, tekrar kendi günlük hayatına geri dönüyor. Oysa ki iyi bir beslenme programını günlük hayatına herkes yerleştirmeli diye düşünüyorum. Bunu başarabilmiş hastalarımız var ve belli bölgelerinde bir türlü kurtulamadıkları, gerek genetik, gerek bazen çalışma tarzından kaynaklanan yağlanmalar, bunları çok çeşitli yöntemlerle çözebiliyoruz. En çok sevdiğim yöntemler soğuk lipoliz ve iğneli lipoliz. Bunlar gerçekten çok etkili. Peki bu bahsettikleriniz tek seans mı yapılıyor hocam? Evet, genelde soğuk lipolizi tek seans yapıyoruz ve iğneli lipolizi de öyle. Fakat tekrarı gerekebiliyor. Çünkü burada yağın kalınlık düzeyi, birikim düzeyi ne kadar zamandır o bölgede olduğu. Takdir edersiniz ki bir yıldır yeni toplanmaya başlamış bir yağ kitlesiyle bu bende bildim bileli var, ben 20 yaşındaydım da vardı. İşte geldim 50 yaşına hala bende. Ki yağın erimesi arasında fark oluyor tabii ki. Hocam biraz yine teknik sorular soracağım. Soğuk lipoliz nedir? İğneli lipoliz nedir? Cihazlar nasıl bir şeyler? Bu iğneli lipolizle mezoterapi gibi bir takım ürünler mi veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Soğuk lipoliz bir cihaz. Oradaki yağı kavrayıp, yani hedef bölgemizdeki yağı cihazın başlığı kavruyor, vakumluyor ve etrafından 360 derece o bölgeyi soğutuyor. Belli bir soğukluğa eriştiğinde doku, o bölgedeki yağ hücresinin zarı artık soğuğa dayanamıyor ve canlılığını yitiriyor. Canlılığını yitirmiş bir hücrede zaman içerisinde içeriğini boşaltıyor. Bu bazen hastalar yağ parçalanmasını sanki elimize bir şey alıp tık 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 parçalıyormuşuz gibi hissediyor fakat hayal ediyor, öyle değil. Yavaş yavaş gayet metabolik süreçler içerisinde vücudumuzun kendisini iyileştirme gücüyle o bölgedeki yağlar eriyor ve bölge küçülüyor. Bizim bu uygulamadan sonra sonucu görmemiz için ihtiyacımız olan süre minimum 2 ay. Minimum. İkinci bir tekrar gerekirse de 2-3 ay sonra ancak o bölgeye tekrar bir uygulama yapmak mümkün. Dediğiniz gibi iğneli lipolizde ise yağ eriten bir takım maddelerin enjeksiyon yoluyla o bölgeye iletilmesi. Daha invazif bir yöntem. Aslında çok invazif değil çünkü iğnelerimiz çok minik. Erişebileceğimiz derinlikteki öyle kocaman iğnelerle falan değil. İnce küçük iğneler yardımıyla dokuyu tutup o bölgedeki yağlı tabakaya enjekte etme prensibine dayanıyor ve iğneli lipolize süre çok uzun. 4-8 hafta bir sonraki tekrar. Çünkü niye? Yine aynı şekilde prensip yağ hücresinin zarını bozmaya yönelik. Zar bozulacak, yağ hücresi içeriğini akıtacak, vücut onu metabolize edecek ve biz sonucu ancak ondan sonra görebileceğiz ki bu da kişiden kişiye değişmekle beraber 4-8 haftalık bir süreci yakalıyor. Peki işlemlerden sonra hocam tekrar diyet yapılmalı mı? Mutlaka. Yani o sağlıklı beslenmeye devam edilmeli. Sağlıklı beslenme, diyet değil. Yani gerçekten bunu bir diyet olarak algılamamalıyız ama belli besin gruplarını tüketmek hem sağlığımız için çok doğru değil hem de kiloya katkısı çok büyük. Tabii ara ara gözümüz güzel şeylere kaçtığı zaman tadım yapmak mümkün ama bunu günlük hayatımızda bir rutin haline getirmemek gerekiyor. Çok su içmeyi özellikle tavsiye ediyorum ama bol su içmekten kastım da bir dönem moda olduğu gibi 4,5 litre su içelim günde. Hayır.
Çünkü Türk insanının o Amerikan insanına göre aslında yapılmış bir hesap. Metrekare hesabıyla kocaman adamlar 1.90 boyunda 140-150 kiloluk, 200 kiloluk adamların vücut yüz ölçümüne göre yapılmış hesap çok moda olmuştu hatırlarsınız. Tabii. 4 litre su içelim de. Hayır, biz minnacık insanlarız. Evet. 4 litre, 4,5 litreye ihtiyacımız yok ama doğru miktarda su almamız mutlaka gerekiyor. Günde bir bardak suyla da geçiştirmemeliyiz. Mevsime göre mutlaka farklılık gösteriyor ihtiyacımız. Fakat lipoliz işlemlerinden sonra metabolik süreçleri doğru ilerletmek için mutlaka suyu düzgün, kontrollü, ölçülü bir şekilde içmelerini istiyorum. Mümkünse fiziksel hareket, illa çok ağır bir spor değil ama günlük 20 dakikalık bir yürüyüş bile çok oturuyoruz günlük hayatımızda. O 20 dakikalık yürüyüş bile bedenimiz için çok kıymetli. Yapmalarını rica ediyorum. Hocam peki soğuk lipolizi ya da iğneli lipolizi hangi bölgelere uyguluyorsunuz? Her bölgeye uygulayabiliriz. Soğuk lipolizde tabii ki şöyle bir prensip var. Yağ kalınlığı belli bir düzeyde olmalı ki başlıklar vakumlayabilsin. Vakumlayıp içine alabilsin. Evet. Ya da çok sert yağlı kitlesi olan bazı vücut yapıları var. Onlarda da vakum mümkün olamıyor. Ama karın, basen, bel yanları, bacakların dış yanları ya da iç yanlarındaki yağ birikintileri, diz içindeki yağlar mümkünse her kola uygun değildir ama uygunsa kollar soğuk lipolizin uygulama sahaları arasında mevcut. İğneli lipolizin kullanımı biraz daha geniş. Her bölgede yapabiliyoruz. Gıdıdan başlayın. En sık yapılan bölge. Evet. Ve kollar, karın, sırt yanları, basen, yine bacak içleri, diz yanları. Fakat burada da kullandığımız maddenin belli bir dozlama düzeyi var. Onu aşmayacak şekilde yapıyoruz. Eğer çok geniş alanlara çalışmak gerekiyorsa o zaman bölerek ve diğer zayıflama yöntemleriyle destekleyerek ilerlemek gerekiyor ki bu zayıflama yöntemleri arasında mezoterapi, kas çalıştıran cihazlarımız, masaj cihazlarımız, lenf drenajını arttıracak uygulamalar mevcut. O zaman aralıklarla farklı bölgelere iğneli lipoliz yaparak yağları eritirken öte yandan da dolaşımı hızlandırarak, lenf drenajını sağlayarak dokuyu rahatlatmak gerekiyor tabii. Peki burada kullanılan o safra asitleri kullanılıyor değil mi? Daha Evet, ziyade. çoğunlukla. Peki bunlar etkisini nasıl gösteriyor? Safra asitlerin yapısındaki lipofilik özellik gidip direkt hücre zarındaki, yağ hücresinin zarındaki yere bağlanıyor. Kendisine ait yerler var, oraya bağlanıyor. Çok basit anlatmaya çalışıyorum. Evet, teşekkür ederim. Anlaşılabilsin diye zar yapısını bozuyor. Makinede soğuk uygulama zar yapısını bozarken O da iğneli kimyasal lipolizde de madde. kimyasal madde zar yapısını bozuyor. Kimyasal madde derken tabii ki bu kullanımı onaylanmış bir kimyasal madde. Sakın Yanlış hani anlaşılmasın. yanlış anlaşılmasın. Kullanımı onaylanmış. İlaç yani. Evet, bu bir ilaç. Evet, Direkt zar yapısını bozduğu için hücre canlılığını yitiriyor. Peki etkinliğini ne zaman gösteriyor? Evet. Her En iki çok yöntem sorulan içinde. sorudur bu hocam. Sizde de Çok öyle işte gelir. acele etmemek gerekiyor o noktada. Hemen bugün yaptık, yarın inceldim, böyle bir şey yok. Mutlaka bir 3-4 haftayı beklemek lazım. Her şeyden önce yağ hücreleri parçalanıyor, zar yapısı boşalıyor. Hücresel olarak orada bir hacimsel genişleme oluyor. Bu bile ilk bir haftada ancak en iyi dokuda toparlanıyor. O bile ilk etapta bir Allah acaba yaptırdım ama ben şiştim mi? İnceleyeyim diye gittim ama kalınlaştım mı korkusu yaratıyor. Öncelikle bu sürecin bir geçmesi lazım. Bu ödem sürecinin geçmesi lazım. Bu da yaklaşık 1 haftayla 2 hafta gibi bir süre. Ondan sonra ancak yavaş yavaş sonuç görülmeye başlar. Dediğim gibi küçük bir bölgedir. Çok yeni bir yağlanma sürecidir. O zaman tabii ki sonuçları 2-3 hafta içinde hasta fark ediyor. Fakat daha oturmuş, yıllardır var olan çok kalın bir yağ tabakasıysa 4 haftayı bir beklemek lazım. Peki hocam incelme dediğimiz şey ne kadar olabiliyor? Mesela kendi deneyimlerinizden bahsedecek olursak diyelim ki bir kadın işte 90-60-90 vardır ya biliriz. Şimdi diyelim ki 90-80-90'lık bir hanımefendi geldi ve iğne lipoliz ya da soğuk lipolizle bir uygulama yaptı. Siz bel içerisinde ölçtünüz 80. Bunu ne kadar indirebilir? Şimdi öyle bir şey var ki tek seansta sadece 2 santim incelen hastamız da var. İnanın tek seansta 7-8 santim incelen hastamız da var. 7-8 santim çok ciddi bir rakam. Ben bunları çan eğrisinin iki ucundaki
standart sapmalar olarak görüyorum. Çok azı da çok fazlayı da. Hiçbir zaman hastama şunu diyemiyorum, 8 santim incelirsiniz. Hayır, evet bu mümkün var ama 2 santim de var Evet. mümkün. Ortalama 4-5 santim tek seansta yakalarız. Sonrasında korse giydiriyor musunuz? Ben çoğunlukla giydirmiyorum, huzursuz oluyorlar çünkü. Masaj korseden. öneriyor musunuz? Öneriyorum. Peki morarma, daha sonrasında işlemden sonra herhangi bir acı çekme gibi bir olayları var mı hocam? İşlem sonrası acı yok ama tabii ki soğuk lipolizden sonra soğuğun makine çıktıktan sonra ilk bir yanması vardır, bir soğuk yangısı vardır doku soğuk Aslında olduğu için. sıcağa alışma süresi o Evet. anda da. O esnada damar genişliğinin değişmesinden kaynaklanan bir yangıdır o. İğneli lipolizde çoğunlukla hasta çok acı çekmez ama morarma her iki yöntemde de olabilir. Çünkü vakum yöntemi özellikle beyaz tenli hastalarda görülebiliyor çok küçük sahalarda. İğneli lipolizde de yine çok minik bir iki morluk olabiliyor ama bunların hepsi geçici. Peki bu morluk dışında ya da işte ödem dışında karşılaşabileceği, hastanın korkabileceği veya endişe etmesi gerektiren bir komplikasyon, bir risk, bir problem Aslında olabilir yok. mi? Doğru hasta seçerseniz gerçekten korkulacak bir şeyle hiç Aslında karşılaşmıyorsunuz. çok güzel bir soruydu hocam. Çok. Soğuk lipoliz dediğiniz her şeyi şu anda her yerde. Tabii. Her yerde görüyoruz. İşte bir reklamda görmüş oluyoruz. Herkes yapıyor. Ama doğru hastayı seçebilmek, Evet. doğru uygulamayı yapabilmek, doğru yere doğru başlığı takabilmek. Çünkü farklı Kesinlikle. büyüklükte başlıklar da mevcut. Evet. Pek çok cihazda. Bunlar çok önemli. Kalkıp bir kemik üzerine koymak. Kesinlikle. Mesela. Veya belli, yetişemez gerçi oraya kadar ama soğukla belki tetiklenebileceğini düşündüğümüz alanlara belli iç organların üzerlerine yerleştirmemek gibi dikkat edilmesi gereken temel noktalar var. Bunun dışında cihazda bir yan etki pek ortaya çıkmaz çünkü vücuda giren alerji yapabilecek herhangi bir şey yok. Çok güzeldi yine. Gerçekten çok güzel konuştunuz. Çok anlaşılır. Aynı şekilde insanların bölgesel zayıflamayla hele ki şu dönemde yaz ayında ne kadar zamanda size gelip de sonuç alacakları konusunda çok bilgilendirme yaptınız hocam. Çok teşekkürler Ben çok verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Çok sağ olun. Bugün bizlerle birlikte medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş bizlerle beraberdi ve şu anın en büyük sorunu bölgesel zayıflama ile ilgili en ince detaylara kadar indi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.